Paramount Plus'ın Knuckles serisinden ilk resmi fragman sonunda yayınlandı. Bu fragmanı pazar gününe kadar bekletmedikleri için kendilerine çok teşekkür ediyorum ve aslında bir bakıma umutlandım. Eğer Knuckles fragmanı şimdi geldiyse belki de Sonic 3 filminden ilk resmi fragman pazar ya da pazartesi günü yayınlanabilir. Çünkü Knuckles dizisi Sonic serisinin 3. filmine bağlanacak. Bu durumda 2. ve 3. film arasında geçen bir projeyle karşı karşıyayız. Knuckles dizisi 26 Nisan'da yayınlanmaya başlayacak ve bu yüzden 3. filmle arasında aylar kadar uzun bir zaman var. Elbette hazırsanız fragmanda gördüğümüz tüm detaylardan bahsedeceğim dostlar. Ancak hemen öncesinde eğer kanalda yeniyseniz ve içerikleri kaçırmak istemiyorsanız abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın. Fragmanda bizlere ne anlatıyorlar ve nelerden bahsediyorlar diyenler için hızlı bir özet geçelim. Knuckles 2. filmden sonra Sonic ve onun insan ailesiyle birlikte yaşamaya başladı. Yani bir nevi bu ailenin bir çocuğu gibiydi. Ancak Knuckles bir savaşçı olduğundan çocuk gibi hayat yaşamak istemiyordu. Knuckles güçlerini daha iyi kullanmak ve varlık amacını sürdürmek için yeni bir maceraya çıktı. Çünkü insan ailesi evlerinin Knuckles'ın istediği şekilde dizayn edilmesini istemiyordu. Dizinin başları biraz komik olacak gibi görünüyor. Knuckles insanların dünyasına yabancı bir uzaylıydı. Bu nedenle postacıyı falan kullanarak kendi kendine antrenmanlar yapıyordu. Knuckles, Sonic ve diğer uzaylılara göre gerçekten çok güçlü bir karakter. Knuckles'ın sahip olduğu güçler onun kabilesindeki diğer üyelerde olmayan yeteneklerdi. Bizlerin zar zor kaldırdığı ağırlıklar Knuckles için hiçbir şey değil tabii ki. Knuckles kendi kafasına göre takılırken Robotnik yani Eggman'in mirası başka birine kalmış durumda. Hatırlarsanız daha öncesinde Sonic'in dikenlerinden güç verdikleri dronlara şimdi de Knuckles'ın dikenleriyle güç veriyorlar. Doktor Robotnik'in yanında çalışan mühendisler uzaylı kirpilerin güçlerini kullanmak istiyorlar. Knuckles'ın yetenekleri aslında pratik anlamda Sonic'ten çok daha başarılıydı. Çünkü Knuckles son derece hızlı olmasının yanında ayrıca çok da güçlü bir karakter. Hatırlarsanız 2. film içerisinde Sonic elinde bulunan bütün portal halkalarını kaybetmişti. Robotnik'in dronları tarafından bulunan bu portal halkaları şu anda yeni düşmanların elinde. Muhtemelen Knuckles son savaşta Robotnik'in karşısında yer aldığı için bu adamlar ilk başta ondan intikam almak istiyorlar. Zaten Knuckles'ı yakalayıp güçlerini almayı başarırlarsa Sonic ve Tails'ı yenmek oldukça kolay olacak. Robotnik'in yanında çalışan bu adamlar Knuckles'ın gücüne hemen hemen denk bir teknoloji geliştirmişler ve bu sayede 2. filme gönderme yapıyorlar. Sonic ve Knuckles ilk karşılaştığında Sonic ona şunu demişti. Kabul et, gücümü asla ele geçiremeyeceksin. Ve daha sonrasında Knuckles ona şu sözlerle cevap vermişti. Gücüne ihtiyacım var mı sence? Aynı diyalog bu dizi içerisinde Knuckles'ın başına gelmiş oldu. Ama daha sonra olayı biraz daha komediye dökerek şöyle bir cümle kuruyorlar. Fragmandan anladığımız kadarıyla hemen hemen 2. filme benzer bir proje gelecek. Görsel efektlerin kalitesi ise 2. filmde neredeyse aynı. Elbette biraz böyle gözümüze sırıttığı yerler olabilir çünkü bu dizinin bütçesi biraz düşük olacak. Ancak dediğim gibi dostlar asıl amaçları 3. filme bağlanacak bir senaryo oluşturmak ve yeni platformlarının reklamını yapmak olacak. Sony'in 3. filmi geldikten sonra da Shadow için bir dizi geleceği açıklanmıştı. Bu şekilde hikayeye devam edecekler ve olayları biraz daha birbirine bağlayacaklar. Sonic 3 için hazırladığım inceleme videom diğer kanalımda yayınlanmıştı. Orada sizlere Robotnik yani Eggman'in geri döneceğinden bahsetmiştim. Bu dizi içerisinde de tahminen bunlara referanslar verecekler. Film kadrosuyla dizi kadrosu tamamen aynı. Ancak bu bir spin-off olduğu için hikaye tamamen Knuckles'ın etrafında dönecek. Benim ilgimi çeken bir proje çünkü 3. filmi fazlasıyla merak ediyorum. Jim Carrey yani ilk 2 filmde Robotnik olarak tanıdığımız bu adam tek bir koşulda geri döneceğini söylemişti. 3. film için ilk 2 filmden daha iyi yazılmış harika bir iş olmasını istemişti ve ancak bu şekilde geri döneceğini söyledi. Aksi takdirde filmde yer almayacaktı. Eğer Jim Carrey geri dönüyorsa belli ki 3. filmde güzel bir hikaye verecekler. Sizlere daha önce de söylediğim gibi dostlar Knuckles çok güçlü olabilir ama pek zeki bir karakter değildi. Bununla birlikte Shadow bu seriye ağır gelecek, büyük ve önemli bir düşman. Yani Robotnik bile onunla baş edebilecek düzeyde değildi. Hatta bir ihtimal belki de Shadow'u durdurmak için Sonic, Knuckles ve Robotnik birlikte çalışacak biri olabilirler. Yani o derece büyük bir düşmandan bahsediyoruz. Sega Shadow karakterini daha büyük ve yetişkin kitle için ortaya çıkarmıştı.
İlk iki Sonic filmine bakarsanız açık bir şekilde çocuk filmleri olduğunu görürsünüz. Şahsen ben bile bu filmleri Jim Carrey'nin Robotnik'i için izliyordum. Ama şimdi Shadow olaya dahil olduğuna göre hedefleri daha büyük ve yetişkin kitleyi kazanmak olacak. Dolayısıyla bu noktada 3. film ve Shadow dizisi için beklentim fazlasıyla yüksek. Evet dostlar, Knuckles dizisi hakkında ve fragmanla ilgili görüşlerim bunlardı. Umarım hazırlamış olduğum içeriği beğenmişsinizdir. Eğer gelmesini istediğiniz başka videolar olursa yorumlara yazmayı unutmayın. Şimdilik benden bu kadar, kendinize iyi bakın, hoşça kalın.